Herkese selamlar arkadaşlar. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Bugün de bu şekilde girelim arkadaşlar yarın etkinliklerine falan bakalım. Ondan sonra yolumuz uzun. Olmadı ejderha güç gösterisine değiniriz. Yine Transformers'lara bakabiliriz. Yarın pinball falan gelecekmiş. Bakarız şimdi etkinliklerden. Şimdi göreceğiz. Birazdan. Bir saniye ben de bir girişi yapayım. Bunun bedelini. Halil bu nasıl soru ya? Abi Facebook sorunu yüzünden askerlerim sıfırlandı. Hani bunun bedelini vereceklerdi. Aynen bunun bedelini vermeleri lazım. Alamazsan bize söyle. Biz gidip onları dövelim. Şimdi yeni uğraşıyorlar. Halil. Yok. Servet 50K verdiler ama o ona yeterli değil. Halil'i şimdi anlıyorum ama şey değil. Şimdi bu herkese yönelik 50K mücevher verdiler. 24 saatlik hız verdiler ama şimdi Halillerin alacağı tazminat o kadar değil. Evet, size daha fazla verecekler Halil. Aynen Miraç aşireti toplayıp gelecek. Şimdi evet Mahmut da atladı. Sakin Halil. Şimdi şöyle arkadaşlar, şu an daha yeni Facebook muhabbeti düzeliyor. Daha yeni insanlar bakıyor. E, Ama daha tam toparlanmış değiller. Bizim Lonca'da var mesela bir kişi diyor ki tamam Facebook'a bağlı hesaplarıma giriş yapabildim ama bir tanesine mesela giremiyorum diyor. Ya birkaçına girmiş ama bir tanesinde patlak vermiş. Daha herkesinki düzelmedi. Örnek sende bir tane varsa bir tanesi düzelmiş geçmişsin. Sende yine iş biraz iyi. Ama henüz düzelmemiş olanlar var. İşte o bakıma biraz sıkıntılı. Transformers arkadaşlar yarın başlıyor. E, 8. ayın 3'ü olarak gösteriyor. Ta 11. aya kadar gidecek. Yani 3 aylık bir etkinlik olacak. Bize söylenip gösterildiğine göre 3 aylık bir etkinlik. Yani 90 günlük bir etkinlik olacak. Şöyle ekrana alalım. Evet, Kaos Arenası falan artık onların yanından geçecek yani çünkü. Arena savaşıymış, kaosmuş, bilmem neymiş. Bunları etkilemiyor yani. Değişik bir etkinlik olacak. 3 ay sürecek diyorum ya. 3 ay boyunca zaten 50 tane etkinlik girer çıkar içeriden. Bak bugün mesela yine etkinlik geldi, şey geldi. Lider görünümü etkinliği geldi. Gördünüz değil mi? Şimdi yok Kaos'la alakalı değil zaten. Kaos bir gelsin de Kaos'tan ayrı. Şey demiş. Mahmut abi severek izliyorum. Seni izledikten sonra daha kolay oluyor. Daha kolay oluyor oyun demiş. Evet. Parlak Hüner Küresi alıyorum paso. Evet al yarın öteki gün paralı yoldaşlar için lazım olacak. Şöyle bir bakayım geçeceğiz arkadaşlar şimdi. E, Hemen etkinliklere bakacağız. Beraber görelim.
7 7 6 demiş paralı yoldaşlar. Bak neredeyse paralı yoldaşların üçünü zaten belki de diğerlerini de aşmıştır da bunları yükseltiyor. 7 7 6 yapmış şu an. Neredeyse kullanıyordur belki de. Evet. Yarın 1+1 etkinliği var. Duvara koydum diyor. Evet, iyi yapmışsın. Zor ya, anlaşma 4 ile çabalıyoruz. Demek ki yol var. Ee, Allah'tan biz bitirdik de yoldaşlarla uğraşmıyoruz. Arkadaşlar 1+1 yarın bedava etkinliği geliyor. Bak burada yine ne açıyoruz? Bak gördünüz değil mi? Aleykümselam Halil, hoş geldin. Arkadaşlar yarın Transformers etkinliği başlıyor. Bu da kanıtı. Günlük giriş bonusu falan verecek. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, yeni gelenler var. Transformers etkinliği 3 ay sürecek. 8. ayın 3'ünde başlıyor. Ta 11. ayda bitecek. Pinball gelecek. Evet, pinball. Pinball'da göreceğiz. Bakalım. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Hani birkaç gündür bahsediyoruz ya arkadaşlar. Hani şunu dedim size. Bak etkinlik mesela gösteriliyor. Etkinlik geleceği söyleniliyor. Ama şöyle bir durum var. Bazı etkinlikler eğer uzun sürecekse, karışıksa, yanında bir şeyler eklenilecekse hepsini göstermiyorlar. Ee, Arkadaşlar sizde yarın başlayacak. Zengin. Ee, Şimdi etkinliğe bir şey eklenilecekse o zaman bekletiyorlar. Son dakikaya kadar, son dakikalarda değişiklik yapabiliyorlar. Bak mesela bir tanesini, şu savaş alanını dün gösterdik. Bak dün yayınımızda olanlar izlemiştir. Bak burada fırında falan eritmeler yaptık. Bu ikisinden topladık. Burada 97K zaten energon biriktirmişiz. Yıldız biriktirmişiz. Bir önceki yayınımızda yine detaylı olarak var. Bakın gösteriyorum. Bak burada savaş geliştirmelerini biz başladık yaptık. 6 level, 5 level, 5 level yaptık. Onun haricinde şu biraz zordu, hızlı başladı. Burada işte fırınlar falan var. Bak şunlar yine aynı şekilde dün bir tanesini herhalde bırakmıştık. Bak tamamladın diyor. Şurada 7. Şunu tamamladık mesela 20. Bak darbe hisarını işgal et. Bunu fulllemiş olduk. İlk günden fullledik. Tamam sizde mesela kalabalık olabilir. Durum tam belli olmayabilir. Bir açıldığında herkes görecek yani. Ne kadar krallık, herkes mi aynı yere gidecek falan. Onlara bakılıp ona göre yol alacaksınız. Eğer ki herkes giderse umarım kaptanlar solo görevini tamamlar da kenara çekilir. Şimdi e, zengin bak şunu aldım, şundan birikti. 2 tane daha yap diyor. Bu ilk adımı kolay olabilir. İkinci adımlar, üçüncü adımlar zorlaşabilir. Onu söyleyebilirim. Çünkü bunlar tekrarlanacak. Bak 6-7 günlük süresi var bunun. Şimdi şurada bak bunun amacını soruyorlar. Etkinlikte amaç ne diye, sonuç ne olacak gibisine. Bak burada Bumble bir lider görünümü falan var. Yani bunlar alınacak. Yani bunları yani bu şekilde avatar, lider görünümü, işte şu dönüşüm, bunları almaya çalışacaksınız. Yani sonuç o. Buradaki depodan eşyalar alacaksınız. Tek tek göstermeme şey yapmama gerek yok. Hızlıca gösterdim. Çünkü soranlar var. Şimdi şurası yanıyormuş. Ben de diyorum neresi yanıyor? Burası bana sesleniyor. Gel beni al diyor da.
Bu bir geri planda kalsın. Şimdi arkadaşlar etkinliğe bakalım. Diğer şeyleri sonra göstereyim. Çünkü burası biraz bizi demek ki oyalayacak. Arkadaşlar iki tane etkinlik gelmiş burada zaten. Ne demiş? Yıldızlar arası muhafız. Bu da pinball olarak gelmiş. 4 günlük, 14 günlük. O zaman şunu alalım. Şuna geçelim. Çünkü bu etkinlik bunu tamamlayacak demek ki. Pinball etkinliğine giriyoruz. Ne demiş? Bize bir pinball topu ücretsiz vermiş. Evet. Ücretsiz vermiş. Girişimizi yaptık. Şurada Prime'i gördüm ama bak çekirdek biriktiriyoruz demek ki. Şöyle buradan bakalım. Evet. Dünkü konu. Geldik dünkü konuya. Arkadaşlar bu arada oyun loncalarınızdaki gruplarınıza yayınımızı paylaşabilirsiniz. Onlar da gelebilir. Ön plan olarak, ön izleme olarak durumun farkına varabilirler. Onları da haberdar edin. Gruplarınızda paylaşın. Şimdi mesela dün soruyorduk. Bumblebee'yi 50 tane veriyordu diğer taraf. Şurası 50 tane veriyordu. Neredeydi orası? Çoğu kişi yoktu çünkü. Bak burası 50 veriyordu ama 120 istiyor bir yandan. Yarın gelecek. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar yarın gelecek etkinlik burası 50 tane veriyor. İşte bunun devamı nereden gelecek diye düşünüyordu herkes. O da artık pinball'den demek ki geliyor. Çünkü buradan biriktirmeniz lazım. Bu da ne istiyor? Matrix çekirdeği istiyor. Yani buradan Matrix çekirdeği toplamanız lazım. Bak 150 tane buradan veriyor. 50 tane de oradan veriyordu. 200 tane yapıyor. 50 tanesi arabanın dönüşümü için. 30 tanesi Avatar için. 120 tanesi de Bumblebee için bu şekilde etkinliği gösteriyor. Şimdi tabi büyümüyor. 650 çekirdeğe. Şöyle Dream Lodge kükremesi demiş. Buna bakıyorum. Ejderha gibi bir şey herhalde ya. Ejderha gibi bir şey ağzından bir şey atıyor. 650 çekirdek istiyor yine. Uzay köprüsü. Evet bu tıklanıyor. Sınırlı sayıda üretilmiş falan demiş. Bu şekilde dekorasyon puanı veriyor. Ayrıyeten başka bir katkısı yok. 400 demiş. Şimdi bunları kendi aranızda gel git yapacaksınız. Örnek buna es geçmeniz lazım. Diğer şeylere odaklanıp en son alın mesela. Çünkü ayrıyeten başka bir eser anlamına ya da başka bir şey anlamına artısı olsa diyeceğim tamam. Dekorasyon puanı olarak arttırmanıza gerek yok. Şimdi önce bir bakalım. Evet, para harcamadan lider görünümü almak sence mümkün olur mu? Şimdi bakmak lazım. 90 günü değerlendirmek kolay değil. Nasıl çekirdek toplanılacak? Ne kadar çekirdek verebilir? Buna tam anlamıyla bakmak lazım. Güzel bir yayın. Aydınlık için teşekkürler. Sağ olasın. Şimdi Energon. Yine geldik Energon'a bakıyorum. Burası oraya yaramayacak. Energon topla diyor da bu ayrıyeten dekorasyon olarak koymuşlar. Yine dediğim gibi şunları alaraktan boşuna zaman kaybetmeye gerek yok. Hatta emojilere bile karışmayın. Büyük olasılıkla hani şu 90 günlüğün son haftasına kadar bir şeyleri biriktirirsiniz diye tahmin ediyorum da bazı şeyler de haftalık olarak gösterenler de vardı. Hani haftalık değişecekse bazı şeyler kaçırılmadan belki alınması lazım. Şimdi kutsal kemer yeni gelmiş. Bu şekilde bir eser. Menzilli saldırı desteği %12. Piyade max CP %24. Süvari savunma %24 olarak
geliyor. Evet, güzel. Hiç olmazsa saldırı desteği veriyor. 50 tane topla demiş. Şimdi şöyle geçelim. Evet, başka bir şey herhalde koymamış. Bir tane eser yerleştirmiş. Bunda zaten 350 tane, bunu tamamlayan zaten lider görünümünün belki yarısını alır. Korkunç sandık demiş. 10x. Şöyle göstereyim içeriğini. Tüm parçalar sanki yok gibi. Köz sandığı 10x. Şampiyon sandığı. Bak burada haftalık alma limiti yok. Satın alma limiti olarak koymuş. 15 günlüğüne zaten bunu getirmiş. Şimdi düşündüğün zaman 15 günlüğüne bu geldiyse, etkinlik 90 gün sürüyorsa, o zaman başka bir şeyler daha eklenecek yani bu etkinlik bitene kadar. Evet, bunda mecbur alınacak. Bunda mecbur alınacak. Hani 90 günü beklemeye gerek yok bu pinball dükkanında. Diğer 90 günlük etkinlikte diyorum. Şimdi burada illaki 15 gün içerisinde seçim yapmanız lazım. Yıldız taşı bu şekilde vermiş. Burada 50x demiş. Mesela yani 50 tane alabiliyorsunuz. Diğer tarafta mesela bunlar biraz daha garipti. 3 tane alabiliyordun. E, Diğerinin deposunda. Hızlandırıcılar koymuşlar. Bak, hızlandırıcı koymayın, millet zaten asker basmaya yer arıyor. 60 dakika koymuşlar. 8 saatlik koymuşlar. Araştırma hızlandırıcı 60 dakika 8 saat. Mana kristali 15x. Şöyle kadim kitap bırakmışlar. Kurt sürüsü mührü koymuşlar. Ve 600 ay taşı olarak hepsini ekleme yapmışlar yani. Kale yıldızı parşömeni 3x. 1K kutsal yıldız yine 3 dakika olarak bırakmışlar. Şu eşyaları mesela hepsinden yerleştirmeye çalışmışlar. Hız falan da koyarak aslında iyi yapmışlar. Keşke her etkinliğin altında o kadar detay görsek. Şimdi arkadaşlar buraya baktık. Dediğim gibi burada satın alma limiti 150. Bu 90 gün içerisinde demek ki sürekli bir etkinlikler gelecek bununla ilgili. Artık bir şekilde lider görünümünü tamamlatmaya çalışacak diye düşünüyorum. Şimdi buraya bir daha şuna tıklayalım. Bakayım bir şuradan. Pinball etkinliği oynayarak kazan demiş. Evet, burada takas et demiş. Şimdi şuraya bakalım. Şuradan önemli bir şeyler çıkabilir. Evet. Bak burada da şurada görüyorsunuz değil mi? Aslında ben şunu gördüğümde zaten dedim. Nereye gitti o ya? Ay, bu sürekli demek ki değişiyor. Tekrar bakalım. Şöyle. Ha, değişmedi. Şurada şey vardı. Optimus'un araba tır resmi vardı. Bak burada gördüğüm kadarıyla kale teması olması lazım. Şimdi aşamaları tamamladığında 20 tane eser veriyor. Esere zaten baktık. Aynısı. Lider görünümü alacağıma burada birçok şey var. Onu alırım. Daha iyi özellik vermiyor zaten lider görünümü demiş. Evet, lider görünümü böyle göz açıcı, güzel görünen bir eylem. Burada sandıklar var. Şurada Transformers işbirliği kale teması demiş. Hadi gidelim. Hadi bekletmiyorum sizi kalıcı olana bakmadan. Göstereyim direktmen. Bu normale dönüşmesi lazım. Demek ki bunun tır şeklini mi kale teması yapmışlar? Bakıyorum hareketine de belki değişir diye. Sanırım değişmiyor. Demek ki bunu kale teması yapmışlar.
Şimdi şöyle bakmaya devam ediyoruz. Kontrol noktalarına. Ya şimdi Atilla, e, parayı illaki atmanı istiyorlar yani. Parasız yaptırmazlar bu etkinliği. Şöyle baktığında birer tane kutsal kemeri hepsine koymuşlar. Şurası zaten oyun içeriği. Ayrıyeten farklı bir şey arıyoruz. Bak buraya koymuşlar. Aa, buraya da bir şey koymuşlar. Şimdi buraya kalıcı olarak bunu bırakmışlar. Bak, dönüşüm için de bir şey koymuşlar. Herhalde bu da ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Çünkü diğerlerinde böyle hadi dönüşüm yap diye kale teması görmedik. Bakalım. Bak, dönüştürdük. Demek ki kale temasında artık böyle şeyler göreceğiz. Gördünüz değil mi? Dönüşüme giriyor. Şimdi bunu gördük. Demek ki bir aşağısındaki burası bize diyor ki aşama 13'e kadar gel diyor demek ki. Bu da dönüşüm olan. Tekrar gidelim. Ama buna gidemiyoruz. Ne diyor? Bunu zaten bir tane veriyor. O da bunu tamamlıyor büyük ihtimalle. Şu an bunu büyütemiyorum. Bak, diyor ki bu temayı alarak Optimus Prime kale temasının insansı robot formunun kilidini açabilirsin diyor. Yani bunu burada kademeye gelerek alabiliyorsun. Aldığında da burası burada zaten bak birebir yapıyor. İşte Servet, diyorum ya, bunu nasıl, bu kilitle nasıl alacaksın? Şimdi şöyle, kilitli de şu alan kilitli diye böyle bu. Şuraya kadar geldiğinde şu tır kale temasını almış olacaksın. Şu 13'e de geldiğinde, burada açıldığında bu biri zaten buna vermiş olacak. Yani burası açıldığında şu kilit ortadan kalkacak. Bu biri de iki kademe aşağısından aldığında bu da birebir yapıp kilidi açacak. Aynı. Acaba kale temasına etkinlik bitmeden para yatırmadan alabilecek miyiz? Bence kalıcıyı alamayız. Evet, Abdülkadir demiş. Aa, bak, onda bir şey gördüm sanki ya. Şunu da az bekletelim arkadaşlar. Biz sanki çatışma çıktı gibi burada. Bir bekleyelim. Bunda farklı bir şey gösterecek sanki bize. Adamlar çatışıyor. Demek ki hareketliliği var. Saldırı altında falan kalıyor demek ki. Şimdi burada 2x'ler başlamış şuralarda. 1x'lerden 2x'e geçmiş. Eserlerde böyle baktığında başka bir şey var mı? Şu anlık yok. Dediğim gibi şurada insansı robota dönüşmesi için bu aşamaya gelmeniz lazım. Burada 11'de tur şeklinde Optimus Prime'ı almanız lazım. Yani aşamayı tamamlamanız lazım. O kademelere göre. Şurada ikincisinde de zaten bunu ücretsiz olarak alırsınız büyük ihtimalle. Hepsine de kutsal kemer eserini koymuşlar. Bu şekilde kale teması falan var burada. Şimdi bekleyenler vardı. Optimus Prime'le ilgili bir şeyler gelsinler diye. Bumblebee yetmedi. Onu da oraya koymuşlar. Burayı gösterdik. Onun haricinde bu alanı gösterdik. Şimdi bize tabii ki şu lazım. Matrix çekirdeği. Matrix çekirdeğine göre zaten burası ilerleyecek. Şu an puanımız 9. Bir tane daha atalım.
Evet, Allah'tan şey değil. Hani bir tane attım bir tane geldi. Bir tane attım bir tane geldi yapmıyorlar. Ne kadar toplarsan ona göre demek ki biriktiriyor. Bak yine bir yükselmeyi açtık. Timbal'den beleş bir şey açamayız. Fazla umutlanmayın demişler. Olsun gördük ya o da yeter diyenler olacaktır. Şimdi şu ücret kısmına gelelim. Timbal jetonu koymuşlar mesela 30. Hangisi mantıklı? Şu baştaki. Bir de mantıklı olan şu her gün yenilenecek baştaki 30 tane olan. Bu her gün yenilenecek. Hani para harcamak düşüncesinde olan her gün bir tane örnek bundan alabilir. Şöyle bakıyorum 30, 300, 1000 olarak gitmiş. Evet, dediğim gibi güzel etkinliğe benziyor ama gel gelelim illaki paralı. Alınabilecek yerler yıldızlar arası muhafız demiş. Yani yanındaki etkinliğe gideceğiz şimdi. Burada bakmadığımız bir şey var mı? Bakıyorum. Galiba yok. O zaman giriyorum. Evet. Burası da normal bildiğimiz alan. Orayı 5 günde bir destekleyecek. Orası 15 gün sürüyorsa burası da 5 günlükse e, yani 3 kere falan gelecek diyebiliriz. Şurada ne veriyor? 12 tane. Şurada 12 tane vermiş. 12 buradan. 12 burada. Burada da 12. Böyle baktığımızda bunun içeriğinde bir şey var mı diye bakıyorum. Hepsi jetonun yanında hep oyun içeriği. Hep oyun içeriği gibi görüyorum. Şuradan bakalım. Bak 75 tane pinball jetonu veriyor. Gümüş bilet. İçeriği bu şekilde. Tabii ki şimdi diğer taraftan falan almaktansa buradan almak daha iyi. Görevleri gösteremem görevleri. Buradan da 300 jeton veriyor. İçeriği de bu şekilde. Dediğim gibi diğer taraftansa öncelikli buraların alınması lazım. Sonra artık diğer paketler alınırsa daha iyi olur diyebiliriz. Şimdi evet görevlere bakalım. Günlük giriş yap demiş. Şunu aldık. Özel paket satın al demiş. Evet yine diyor ki size paket alın. 4 tane size vereyim. Yardım gönder. Kışlada birlik eğit. Ee, Canavar avla demiş. Kahraman dinç harca. Bugün giriş yapı zaten yaptık. Görevleri aynı. Öteki etkinliklerle aynı gibi görüyorum ben. Var mı burada sormak istediğiniz bir şey? Şurada görevler. Burası diğer sistemler gibi. Ayrıyeten içinde farklı bir şey bırakmamışlar. Ben olsam mesela buraya bir tane avatar koyardım. Hani illa insanlar hani daha fazla bir şey alsın diye uğraşıyor olma düşüncesi olsa mesela şuraya bir iki emoji eklerdim. Hiç yoktan bunu alsınlar diye. Yok. Şunu da alsınlar deseydim buraya da bir tane avatar eklerdim illaki. Tamamlama görevi. Ha şunu diyorum. Bu 8 saatte kız vermişler. 8 saatlik kız vermişler. Evet gösterdim. Değil mi? Burayı söylüyorsun. 8 saatlik kız vermişler. Şimdi burada bir işimiz kaldı mı? İki tarafı gösterdik. Görevleri gösterdik. Evet, iki tarafa da baktık. Dediğim gibi bu 5 gün gelecek. Bu 15 gün 3 kere gelme hakkı var.
3 kere pinball etkinliğini etkileyecek. Aynen. Ötekilerde vardı değil mi? Diyordu ki hepsini alınca. Ama şunları vermekten bahsediyor bu. Hani tamamlayınca belki fazla verir diye düşündün. Evet. Diğerlerinde vardı herhalde de. Optimus Prime'ın kaleye masa kullanacak mısın? Yoksa seni sevdiğin başka kale teması var mı? Abdülkadir dediğini anlamadım. Kale temasını alacak mısın diye mi soruyorsun? Neredeydi o? Şuradaydı. Evet, yeni gelenler arkadaşlar şu şekilde. Tamam, git gel bakalım. Hesapların yanmasın. Şimdi arkadaşlar bu şekilde kale teması var. Optimus Prime'ın. Bumblebee'ninkini aslında ben şunu merak ediyorum Bumblebee'de. Ya Bumblebee'de mesela vermiş. Bu otomatikman buraya niye geldi? Bunu bunu aslında rota teması ordu teması yapmaları lazımdı ya. Hani bu dönüşümü yapıp araba şeklinde gidecek bu mesela. Araba şeklinde gidecek kale teması olarak da örnek Megatron demişim. Optimus Prime'inki kalacaktı mesela. Ya da bu da aynı şekilde açıldığında ordu teması olarak koyacaktı. Hem bunun arabası hem ötekinin tırı yani ek özellik olarak konulabilirdi. Ama büyük olasılıkla ben şunu düşünüyorum. Bu 15 günlük zaten etkinlik. 15 gün sonra değiştiğinde belki artık ordu temasını falan görebiliriz. Evet, ordu temasını büyük olasılıkla göreceğiz. Bak Megatron ortada yok, farkında mısınız? Bak Megatron ortada yok. Megatron'la ilgili bir şeyler gelmesi lazım bence. Onları koymamışlar çünkü. Ee, Megatron'la ilgili bir şey koyabilirler. Ordu teması eklemeleri lazım. Ee, Bumblebee'yi belki koymazlar ama yok, Bumblebee'yi de koyabilirler. Bu üçü arasından illaki ordu teması falan biz göreceğiz. Bence görülecek yani. Avatar olarak zaten hem Bumblebee'yi hem Megatron'u hem Optimus Prime'ı zaten koydular. Durun şuna bakayım mı? Evet, üçünün de avatarı var. Bunun avatarı burada. Bak ikisinin avatarı burada. Bumblebee'ninkini de diğer tarafa koymuşlar. 3 tane gördük. Zaten emojiler var. Lider görünümü gördük. Şimdi bu etkinliği 15 günde acaba değiştirip bir Megatron'un bir Optimus Prime'in lider görünümü gibi değiştirirler mi acaba diye bir düşünüyorum. Çünkü Tokidoki etkinliğini gördünüz. Sırasıyla hepsini lider görünümü olarak falan eklediler. Ordu teması olarak eklediler. Hani böyle değiştirdiler. Belki bunları da 15 gün süreyle 90 güne yaya gidecekler herhalde. Çünkü dediğim gibi bu 90 gün sürüyor. Yeni gelen arkadaşlar Cybertron savaş alanı 90 gün sürüyor. Yeni gelenlere kısa özetleyeyim. 5 günlük burada etkinlik var. Yıldızlar Arası Muhafız bu Cybertron Pinball etkinliğini 3 kere destekleyecek. Bu 15 günlük etkinlik 90 günlük etkinliğe bitene kadar sürekli bir şeyler gelecek. Şimdi Abdülkadir illaki güzel. Bakalım 90 günü var daha. O zamana kadar ne etkinlikler ne şeyler görürüz bakalım mı? Şimdi burada mesela dün dediğim gibi biz yaptık arkadaşlar. Ee, Aslında basit görünüyor. Toplama falan yapılacak. Bak burada geliştirmeler var.
Buradaki geliştirmeler var. Biz 6 level 5 levele kadar çıkarttık. Yani bayağı dün biz yayında uğraştık. Hani şey yapabilirsiniz. Önceki yayını izleyip bakabilirsiniz. Görevleri nasıl yaptık diye. Evet. Orası şimdi belli değil. Savaş alanı ortak mı olacak? Kaos gibi ayırırlar mı? Yoksa bir yerde mi olur? Orasını bilemeyiz. Şöyle girip göstereyim size tekrar. Gireyim göstereyim dedim de beni otomatikman buraya getirdi. Otomatikman buraya geldik. Şimdi arkadaşlar burada bak şuna bir şey olmuyor. Burayla alakalı bir şey yok. Bu şuradaki karanlık yuvaları hızlıca alabiliyorsunuz. Burada ne gösterirse göstersin kolay. Burada kolay. Bazıları dün şey dedi. Bizim tarafta belki zor olabilir falan dediler de. Ya bence değişiklik olmaz. Bunlar da toplanılacak. Bunlar da toplanılacak. Bir de şimdi şey söyleyeceğim ben size ya. Bak giderken gördüm şuradaki bak enerji düşüyor. Onu size söyleyeyim. Bu etkinliğe girdiğinizde oradaki enerjiniz düşmeye başlıyor. Bak zaten bana süresini vermiş. 4 saat duramıyorum. Normal zamanda orada 4 saat tutuyordu beni. Enerjim azalmış. Enerjim azalmış. Onun için artık 2 saatlik süre verdi. Burada durduğunuz müddetçe o enerjiniz azalıyor. Şimdi bakalım. Sorulara bakalım. Hayır, askerler revirdeyken giremezsiniz arkadaşlar. Asker revirdeyken buraya giremiyorsunuz. Ya illa ki şimdi burada bakım azaltma falan vardır. Buradan götürmeden önce de hani onları uygulasanız daha iyi olur gibime geliyor. Tam onunla ilgili sanki bir kural okumadım. Ya çıkarken şöyle bir şey var. Çıkarken mesela liderinizi almadan çıkarsanız sanki şey diye gördüm ben. Kalıcı olarak adamda kalıyor gibi gördüm. Adam otomatikmen liderinizi aldı mesela. Otomatikmen ne zaman çıktı diyelim ki bir dakika sonra alandan ayrıldı. Otomatikmen senin liderini veriyor. Şimdi 15 hesap var. Sürekli kalkan basmamak için askerleri revirde saklıyorum kaostan kaosa. Hayır, burada asker kaybı yok. Aynı şekilde sınırsız revire gidiyor. Asker sınırsız revire gidiyor arkadaşlar burada. Şimdi arkadaşlar zaten neredeyse bir haftadır bu etkinlikle ilgili şeyler gösteriyoruz. Dün bu etkinliği ayrıntılı olarak yaptık canlı yayında. Bir önceki yayınımızı izleyip bakabilirsiniz. Buradaki görevleri falan tamamladık. İşte oradaki alanları yaptık. Buradaki geliştirmeleri falan yaptık. Şuradaki bak bunu mesela tamamladık. 20'de 20 yaptık. Aslında buradaki en zor şey bence bu. Darbehisar'ın işgal ettir diye düşünüyorum. Ondan sonrası şuna mesela bir tane kalmış. Bunu bir tane daha yapsam bu da tamamlanacak. Şimdi bunlarda şey var mesela sınır var. Bu sınırlar tamamlandığında zaten 5 günlük 6 günlük süre herhalde bunun bir hafta olması lazım. Değişecek. Buradaki protokol görevleri değişecek. Yeniden yapacaksınız. Ha bunlar niye ileride zorlaşır diye söylüyorum. Şimdi mesela burada 2 araştırma yapıyorsun. Tamam onda sorun yok. Ama sen mesela 10 kere 2 araştırma yapıyorsun orada sürekli.
Bir sonrakinde geldiğinde sen oradaki araştırma yapabilmen için sana diyecek ki çok yıldız kullan. Çünkü bunlar mesela 50'ye kadar gidiyor. Diyelim ki 10 yaptın. 11'e basacaksın. Bir bakıyorsun ki yıldızı artık çok istiyor. O zaman işte sıkıntı olabiliyor. Buradan ne yapalım mesela? Şunları. Ha, şurayı da göstereyim. Yeni görecekler için. Ya burada da e, hızlıca tamamlayabiliyorsun. Ama ileride yine tabii ki araştırma hızı istiyor senden. Normal hız da kullanabiliyorsun. Araştırma hızı da kullanabiliyorsun ileride. Şimdi tamamlayalım mesela. Bunlar zaten boş bir şey istemiyor. Bu şekilde yükseltmeni yapıyorsun. Burada da zaten olasılıklarını gösteriyor. Buradaki saldırı değerlerin bunların hepsi sadece Cybertron savaş alanına özel. Bu kaptan inşallah izin verir bize demiş. Evet. Evet diyorum ya, umarım görevini bitiren kenara çekilir. Çok saçma sapan insan var. Görevini tamamlasa bile milleti rahat bırakmayacak insanlar da çıkacaktır. Şimdi KVK gibi giriş çıkış mı yapmak gerekiyor yazmışsın. Burada kalkanlı durabiliyorsun. Burada kalkan basabiliyorsun. Sizin yerinize bir kalkan basayım. Evet, kalkan basıyorsun. Rastgele gidebiliyorsun. Her türlü şey var. Onun haricinde diyorum arkadaşlar. Onun haricinde buradaki yerlere vuracaksınız. Bunlar kolay. Buralarda kolay. Şunları toplama var. Bunları toplayacaksınız. Ama her halükarda bak şu. Gördünüz değil mi? Daha yeni 7K'nın üstündeydi. Şu an 6K'ya düşmüş. Sürekli azalıyor. Buradayken enerji tüketiyorsunuz. Burada boş boş durmamanız lazım. Yani bir şeyler yaptınız, beklemeden geri krallığınıza dönmeniz lazım. Evet. Zevk için vuruyorlar yani. Ne diyebilirsin ki? Adam savaşmaya yer arıyor. Dediğin kadar adama söyle. Evet. Arkadaşlar. Geri mi götürseydim? Var mı orayla ilgili soru sormak isteyen? Etkinliklere bakalım mı? Yarın başlıyor Ayşe. Bu arada hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz. Yayını beğenebilir misiniz? Yayını beğenip gruplarınızda paylaşın. Daha fazla kişi etkinliklerden haberdar olsun. Buraya bakalım. Olmadı sonra e, tekrar dönüp etkinliğe bakalım. Şimdi şunu da merak edenler var. Krallıkların emsalinde acaba kahraman mı geldi diye. Şimdi krallıkların emsaline gidelim. Evet, kahraman demiştim. Kahraman da gelmiş. Krallıkların emsalinde. Arkadaşlar bu kahramanları güzel seçin, düzgün seçin. Şimdi ben önerimi zaten sizlere söyledim. İlk alacağınız buradan Denizlerin Şarkıcısı. Denizlerin Şarkıcısı. İkinci alacağınız örnek bilgi dokuyucuyla Vahşi Savaşçı. Beytullah hoş geldin. İki tane ikinci sıradakiler bunlar. Ama ilki bence Denizlerin Şarkıcısı olması lazım. Çünkü savaşta da geri planda oluyor önüne şeyler koyduğunuzda.
Onun haricinde diğerlerini alabilirsiniz. Bakalım, bir yandan chat'e bakıyorum arkadaşlar. Evet. Görevler böyle. Birlik eğitici, cesur, inşaatçı, canavar, yoldaş, eser fuarı. Şimdi donmuş hazineler. Zaten bunu gösterdik. Şöyle 4 fırsattan birini seç etkinliği. Krallık emekleri zaten yenilendi. E, Lonca seferi. Böyle geçelim. Karanlık yuva akını gelecek. 1+1'i zaten girişte söyledik. Bak, burada yeni bir etkinlik görünüyor. Yeni bir etkinlik yine var. Seksek mücadelesi devam ediyor. Yeni lider görünümü ödülü var orada. Tüm kaynaklar tekrar geliyor. Şöyle baktığımızda goblinler, yengeçler, kötü böcekler, tutan pestler, çakıllar yine tekrar geliyor. Ee, Bir öncekinde yeni krallıklarda fazla toplanma olmuyor ama yine şey diyebiliriz. Yani eski krallıklar e, şey eski krallıklarda toplanmıyor fazla ama yeni krallıklarda yine işe yarıyor. Çünkü İrem kaynak bile bir bakıyorsun ki adamlar için lan. Evet, Baron Savaşı, Kupa Savaşı bunlar şu an bizlerde devam ediyor. Gonca Festivali yarın bitiyor. Bak, bir de şey gelmiş. Hızlandırma etkinliği gelmiş. Bunlar ne yaptılar böyle ya? Bugün her şeyi eklemişler. Bayağı etkinlik gelmiş. Şöyle hız etkinliği gelmiş. Bu şekilde. Evet, hızlandırma var. Tüm kaynaklar. Vay be, zamanında millet ne topluyordu onu. Geri çıkmam lazım çünkü paketlere bakalım. Servet, iyi tahmin ettin ama ha. Herkes yandı ya, ondan özür amaçlı koymuşlar diyor etkinliği de. Yani olabilir de adamlar toplamıyor ki artık şey. e, Yeni eski krallıktakiler bıkmışlar. O adam millet toplamıyor kaynakları. Sıkıntı olan şey de şu. Bir giriyorsun oyuna. Canavar keseceksin. Ulan kimse toplamamış o kaynak canavarlarını. Etrafta kaynak canavarları bol. Normal canavar bulamıyorsun. Onları kesmen lazım ki yeni şey gelsin, normal canavar. Evet, feodal savaş paketlerini görüyoruz. Ee, Birazdan arkadaşlar tekrar şeyleri göstereyim. Yeni kale temasını falan. Yeni yenilikler geldi çünkü. Şimdi yeni gelenler de var. Şimdi feodal paketleri gördük. Barbar, hala barbar burada. Ya biri söylesin arkadaş, bunu sırayla değiştirseler bari ya. Şimdi mantığı yürütün. Bak, mantığı yürütün. Bak, 5 tane alabiliyorsun. Bir tane alabiliyorsun, bir tane alabiliyorsun demiş. Tamam. Ya bunu birkaç gün atıyorum, bir oyuncu, diyelim ki fulllemek isteyen oyuncu bunun hepsinden alsa zaten birkaç gün içerisinde bunu halleder. Ondan sonra değiştir mesela, başka bir tanesini koy ki adam bu sefer onu fulllesin. Şunun sürekli değişmesi lazım. O niye bu kadar abartıp da paketlerde yer edindiler? Kira parası mı vermiş bu barbar? Ya bunu demek ki zabıtaya para veriyor bu ya. Mekan yapmış kendisine, bu gitmiyor buradan. Evet, Transformers paket bölümü. Paket bölümü gelmiş gördüğünüz gibi. Burada Energon Cevheri paketi var. 15K demiş.
Burada da Energon demiş. Şu şekilde yine 30k veriyor. Evet. Şu bence sanki daha önemli. Çünkü bunu görevlerden daha kolay topladık gibi. Bu şekilde paket bırakmış. İkişer tane. Bu illaki yenilenecektir. Ya da bu buradan ayrılmayacaktır diye söyleyebilirim. Burada günlük satın alım sınırı mesela bu, hadi diyelim ki yeni diye bıraktılar, o şekilde kaldı. Ama ötekisi, şunda bir iş var. Zabıtaya para veriyorum. Evet, mana canlandırma paket alanı burası artık. Bu da yerine ayırtmış. Artık burada mana satın alma yerleri diyebiliriz buna. Bunlar buradan ayrılmıyorlar. Bak 1+1'e bunlar giriyor. Burası geldi mi? Burası girmiyor. Evet, şöyle paketlere bakalım. Buralarda yenilikler neler var? Acemi Birliği, Malzeme Furyası, özel indirim, Yakamaz Şairi demiş. Evet. Bu şekilde Denizler'in şarkıcısı geliyor. İşte demek istediğim şey şu. Örnek adam bunu burada parayla alıyor. Ama ileriki zamanlarda bir bakacaksın ki şu an bile var da krallık emeklerinde ücretsiz adam bunu mesela tamamlayacak. Bu sefer o parayla satın alan adam diyecek ki ya ben parayla satın aldım, parayla yaptım. Millet ücretsiz olarak bunu fulllemiş, diğerini fulllemiş ve kaleleri kaptan kale olmuş. Biz para harcayarak kaptan kale yaptık. Millet ücretsiz bir şekilde kaptan kale yapmış diyecek olanlar olacak bakın ileride. Evet, hırsızlar prensi. Ordu saldırı desteği, savunma desteği vermiş. Araştırma hızı. Bunu da götüren araştırma hızı. Ben mesela bunu kullanmıyorum saldırıda. Çünkü iki tip veriyor. CP desteği burada yok. Evet, anlaşma, şampiyonlar, bereketli teklif, tatlı anlaşma, anı yaşa, eser çılgınlığı, kanatlandıran paket, şekil değiştiren. Bak mesela bu uzun zamandır bunu peş peşe koymuyorlardı. Son zamanlarda bak bu normal. Bunu değiştirip 3 kahraman arasında gidip gelip paket arasına koymaları lazım. Ki gelmeye başladı zaten. 1+1 paket halinde de zaten duruyor. Tabii ki çok pahalı olabilir ama yapacak bir şey yok. Ölüm ile dans yani Azrail, Yeşim, Yılansı, Ejder paketleri gelmiş. Yani yarının canavarları da Yeşim, Yılansı, Ejder ve Azrail olacak. Diğerleri de acemiler için. Bu da hızlı büyüme için. Herkese bunu bir kez veriyorlar. Başka da burada bir şey yok. Nereye bakalım? Evet, burayı gösterdik. Arkadaşlar, yeni gelenler hoş geldiniz. Burada dediğim gibi etkinlikler var. Yeni gelenlere kısa özet geçiyorum. Yıldızlar Arası Muhafız burayı destekliyor. Pinball etkinliğini. Cybertron savaş alanı 90 gün sürecek. Bu etkinliklerin hepsi tabii ki şu savaş alanı bitene kadar sürecek. Sürekli gelmeye devam edecekler. Burada yenilikler var. Şurada Bumblebee'nin portresinin tamamını alma olasılığınız var. Avatarlar var. Burada yeni şeyler görüyoruz. Şurada önemli bir kısım var. Bakın şurada kale teması var. Optimus Prime'in kale teması şurada. Bu araç şeklinde. Şurada dönüşüm var. Burada dönüşüm var. Bu dönüşümü alabilmeniz için de bir sonraki aşama şuraya 2 basamak aşağı gelmeniz lazım. Bu diğerine kilidini açıyor. Burada
Ben burada kaos göstermedim herhalde ya. Kaos var mıydı burada? Kaos 2 gün olabilir. Yarın gelecek Kaya. Arkadaşlar bu etkinlik yarın gelecek. Yeni gelenler var sanırım. Bu etkinlik yarın gelecek. Şöyle rahatlıkla bakın diye tekrar göstereyim. Evet, kale teması şeklinde geliyor. Dönüşüm yapabiliyorlar. Bu şekilde Optimus Prime'ın kale teması var. Burayla ilgili sormak istediğiniz bir soru var mı? Evet, Abdülkadir nasıl görürse ya demek ki değiştirme seçeneği olacak. O lider görünümü değiştirme yerinde. Orada kale temasının olduğu yerde falan demek ki böyle yer değiştirme olacak. İşte bunlar aslında otomatik şey yapmalar lazımdı. Bunu aldın. Ordu teması olarak da kullanman lazımdı bence. Çünkü her ikisi de olur. Hem tır şeklinde gidebilir adam. Hem de bu şekilde gidebilir. Evet, aklınıza takılan bir yer var mı? Şurayla alakalı arkadaşlar chat'e yazabilir misiniz? Transformers'la alakalı ben şurayı görmedim, şunu merak ediyorum dediğiniz bir yer var mı? Etkinlikleri de zaten gösterdik yarının. Sanırım yok. Şimdi arkadaşlar ejderha güç gösterisi son savaşlarına gidelim. Onlara bir bakalım. Eğer burayla ilgili sorunuz yoksa hayır savaşlar nasıl olacak? Şimdi ejderhaya giriyorsun bak. Ejderha demişim. Arenaya giriyorsun. Arenaya girdikten sonra sen işte bir yere atıyor. Kalkanında da durabiliyorsun ama şu yerlere vururken büyük ihtimalle kalkanını açmanı isteyecek. Bak şu an süresi var. Diyelim ki şu eleman buraya solo vurdu aldı. Ondan sonra 5 dakika burası işliyor. 5 dakika işlediğinde burası kapanıyor. Kimse senden almazsa. Burası kapanıyor. Bu sefer hala bak buna şey yapıyor. Bunun adı yazıyor. Sonra tekrar alıyorsun. Sonra tekrar sana puan yazılıyor. Yani şurasını etkiliyor. Şunu etkiliyor bak. Bunların hepsi de 30 saniye. Bu ikinci görevi 30 saniye, üçüncü görevi bak 20 tane tamamlamışız. Hepsi 30 saniye. 30 saniyede bir bu görevi tamamlamış oluyorsun. Ya burada da dediğim gibi şunu alıyorsun görev yapmak için. Burada şunları topluyorsun. Bunlara da solo vuruyorsun. O dediğim yerlere de solo vuruyorsun. Karanlık yuvalar falan kolay. Ama şuralarda şu saldırı alanlarında zorluk çekebilirsiniz. Çünkü herkes solo vuracak. Millet size izin vermeyebilir ya da ilk günlerde izin vermeyebilirler. Artık milletin görev yapma durumuna bağlı. Bir de ne kadar lonca oraya gidecek? Kaos gibi ayrılacak mı bu yerler? Onlar da görülüp bakılması lazım. Umarım ayırırlar. Yoksa yetmez yani. Herkes aynı yere aldıklarında orası yetmez.
Evet, Servet sağ olasın. Servet katkı yapmış. Şimdi burayı gösterdim. Başka aklına takılan bir soru varsa sence orada kaç kale olma ihtimali var? Şimdi şöyle bir şey. Herkesi buraya biriktirirlerse bir alana biriktirirlerse zaten çok kalabalık olur ki bence öyle yapmazlar diye tahmin ediyorum. Çünkü burada oyun kasar. Bak imparatorluk savaşları falan var mesela. Ee, şimdi düşünün o giden loncalar orayı kastırıyor değil mi? Telefonda falan filan millet tutturamıyor. Oyun kasıyor. Şimdi herkes oraya aynı anda yüklenirse bence kasacağı için büyük olasılıkla belki Kaos Arenası gibi burayı ayırabilirler diye tahmin ediyorum. Bunu da artık yarın göreceğiz. Yarınki hep beraber bakacağız artık yarın. Var mı burayla ilgili soru? Buranın zaten dekorasyonunu bizim Servet yapmış. Değişik değişik yerler görüyoruz. Taşları maçları neye göre yapmış bilmem. Şu alan zaten apayrı bir durum. Kurlar koymuşlar. Neden Kaos Arenası gibi ayrılırlarsa kötü ki? Şimdi herkes aynı yerde olması mı iyi? Yoksa atıyorum 4'e 5'e ayırmaları mı iyi? Bence ayrı olmaları daha iyi. Hiç olmasa o kalabalık ayrışır. Ve diyelim ki bu kadar alan var. Bu kadar alan var mesela. Başka yerde aynı şekilde bu kadar alanlar olsa hiç olmasa kaptanlar ayrı ayrı yere gider. Bak içtima açılsa dersin ha kısıtlama olur. Her loncadan bir tane içtima gidiyor bir hissara diye düşünebilirsin. Ama burada millet solo vuracak. Şimdi tamam burada şöyle bir şey var. Bak şimdi şunu kaçırıyorsun. Bak burada görev şöyle. Sana diyor ki darbe hisarını işgal et diyor değil mi? 30 saniye işgal et diyor. 20 tane görev boyunca 30 saniye, 30 saniye, 30 saniye bu şekilde 20 görevi zaten adam kolaylıkla bitirebilir. Adam bitirdikten sonra kenara çekilir. Sonra bir sonraki yapar. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında kimse karışmasa kolaylıkla yapılabiliyor. Öyle ahım şahım bir zorluk yok. Kaos arenasında mesela e, Kaos arenası bitene kadar savaşanlar var orada. Arkadaş bu görevini yapan kenara çekilse sıkıntı yok. Tabii ki kaptanlar önünüzü kesecek ama buradaki gibi değil. Ya şimdi ona göre diyorum ya. Tabii herkesin şansı var ama adam yaptıktan sonra illaki çekilecek yani bu adam. Ben yapsam çekilirim ya. Alana girdiğimiz için şey yapıyor. Var mı orayla ilgili soru? Bu alanla ilgili soru var mı arkadaşlar? Evet. İşte onların kenara çekilmesi lazım. Yapanların, görevleri tamamlayanların kenara çekilmesi lazım. Allah'tan işte uzunca bir şey koymamışlar. Görevler kısa ve net görünüyor şu anlık. Görevler kısa ve öz.
Bunlar mesela şunlar e, seninle alakalı. Sen böyle kenara çekilip yapacağın şeyler. Toplamada falan millet birbirini keser mi? Burası bak şimdi aklıma geldi de. Şunda bile millet birbirini kesebilir ya. Şu mesela solo vurup geçeceksiniz. Şunda dediğim gibi millet birbirini keser mi diye şu an düşündüm. Evet. Evet Muhammed hoş geldin. Muhammed aleykümselam. Evet bizim chat e, şey yapmıyor. Keserler diyor. Sıkıntı çıkarırlar bize orada diyor. Kolay kolay darbe hisarında puan süre toplayamayız diyorlar. Bakalım arkadaşlar millet bunları kavraması lazım. Yoksa biz dün mesela yaptık. Dediğim gibi canlı yayında yaptık. Çok uzun sürmedi. Hızlı bitiyor. 30 saniyede bir görev tamamladık. 30 saniyede bir görev tamamladık. Görev şöyle duruyor. Hisar mesela 5 dakika içerisinde seni geri atıyor. O zaman duruyor. Tekrar gönderiyorsun. Tekrar tamamlıyorsun. Görevde saldırı varsa keser. Yok görevde burada saldırıyla alakalı bir şey yok. Yuvayı alt et diyor. Yani böyle saldır falan filan diye bir şey yok. Bak şurada burada bir alan var. Bak burası mesela bir kafa karıştırıcı. Burada da mesela senin gücünü bak saldırı güçlendirici diye bir alan koymuşlar ve burada bak %50'ye bakın. 50 seviyeye kadar gidiyor bu. Bak ne kadar bir ordu saldırı değeri arttırıyor mesela bunu yapman için. Bu saldırıları tabii ki boşa koymamışlardır ama şimdi bir değerlendirme çatısı altında belki ileride bunu zorlaştırabilirler. Evet. E, Dediğim gibi etkinliklerle ilgili bir şey sormak istiyor musunuz arkadaşlar? Aklınızda takılan bir yer var mı? Evet.
Şimdi arkadaşlar ejderha güç gösterisi savaşlarına kısaca geçeceğiz. Bunlara bakalım. E, Etkinliği gösterdik. Etkinliğe baktık. Kale temaları geliyor. Avatarlar geliyor. Lider görünümleri falan var. Bakabilirsiniz. Dün de gösterdik. Dün görevleri yaptık. Bakın dün görevleri yaptık. Canlı yayında o 90 günlük etkinliğin görevlerini. Orada hisarlara vurduk. Karanlık yuvalara aldık. Toplama falan derken oradaki görevlerden yapmaya çalıştık. Bugün yeni gelen etkinliğe baktık. 15 günlük, 5 günlük falan etkinliğe yine baktık, gösterdik. Yeni gelenler var, yabancılar da var. Şu an görüyorum. Şimdi arkadaşlar ejderha güç gösterisine geçiyorum. Davluncası mesela rahatlıkla savaşı aldı. 2MG ile SSS arasında örnek savaş var. Abi, SSS mesela rakiplerini rahatlıkla yenebiliyordu. Şimdi karşısında 2MG var. Örnek bak gidiyorum sizlere göstereceğim şimdi savaşı. Bir de şu an soranlar var mesela DAV mı 2MG mi? Siz de bakın. 2MG'nin kaptanlarına bakın. Çünkü DAV loncasıyla karşılaşacak bir sonraki savaşta. DAV loncası güçlü. Bunların da kaptanları full. 2MG'nin oyuncularına bakın. Evet savaş başladı. Bak örnek mesela böyle bir lonca normal lonca. Çünkü her türlü seviyede şu an kaptanları var. Ama 2MG loncası aynı şartlarda değil. 2MG loncasında botlar var. Kaptanlar hisarlara geçiyorlar. Botlar otomatikmen asker gönderiyor. Bak şu an mesela açacaklar. Çünkü aldıkları yere botlar otomatikmen asker göndermiyorlar. Onun için buraya içtima açmaları gerekiyor. Bak şu an görüyorsunuz değil mi? Kaptanlar portallara geçmişler. Evet bizim adam da seksek patlatıyor. Hisarlara geçmişler ama şey yok. Kimse solo almıyor. Çünkü içtima açmışlar. Botların asker atmasını bekliyorlar. Evet içtimayı açtılar. Zaten rahatlıkla da görünüyor. Bununki kısa yakınmış. Hemen yola çıktı. Evet bu biraz geç açmış graf. Henüz daha askerler gelmemiş. S loncası da bir yaklaşmaktan kaçıyor savaştan. Bariz belli. Karşıdaki rakipleri belli çünkü. Onun için bir uzak durmaya çalışıyorlar buradan. Bak ortaya falan birikenlere bakın. Full kaptanlar. Kutsaması eksik ama yani Hisarlarda savaşacak türden. Bak Kusanagi var mesela. Normalde S loncasında savaşıyor. Ama burada rakiplerini gördüğü için savaşmayı bırakmış. Ortaya gitmiş. Ortada bekliyor. Evet. Diğer yerleri bekliyorlar. Bak 2MG'nin kaptanları daha çok güçlü olarak.
Evet. Portalı yeni aldı. Bu diğer yerler açılınca da yine aynı şekilde solo almıyorlar arkadaşlar. Yine aynı şekilde içtimayla dediğim gibi botlar aldıkları yeri doldurmuyor çünkü. Kim MG birinci olabilir demiş Servet. Yani şimdi bir ihtimal olabilir. Şöyle şöyle ama e, atıyorum Dav loncasına falan doğru düzgün bakmak lazım. Dav loncası mesela bot değil de bunlar kadar sağlam varsa Dav loncası da yenebilir. Adamlar kolay kolay nasıl geçtiler ya? Bir sonrakilerde şimdi bu ilk denemeydi de hadi 2 MG kafayı kullanıp mesela sistemi kurdu. Adamlar herkesi eliye eliye gidiyorlar. Ama sonrakilerde o her aile loncası bir loncada toplanacak yani. Bunlar böyle kalmaz ki. Yani sistem hemen bozuldu yani. Bunu söyleyebilirim. Ejderha güç gösterisinde sistem hemen bence bozuldu yani. 2 MG'nin oynayış stili normal değil. Bak adam mesela solo almış. 2 MG içtimayla adam geliyor yani. S kimin alt loncası? Limanın loncalarından biri mi? Bak adamlar görüyor nasıl botlar asker atıyor. Her yerde de Rima'yı görüyoruz ya. Şimdi alt lonca diyorsun da karşı tarafta şeyler var. Aile loncası de. Aile loncasıdır o zaman. Alt loncası değildir bu adamlar. Aile loncasıdır. Evet bot askere hızla basıyor. Bak savaş yok. Evet savaşı değiştiriyoruz. Dav mesela bak rahatlıkla adam yenmiş 3v3'ü. Nod'la mesela güzel kapışması olmuştu 3v3'ün ama Dav loncasına şey yapamadı. 2 MG ile Dav karşılaşacak şimdi. Peki Mustafa sence 2 MG mi Dav loncası mı? Hangisi kazanır? Dav loncasını biliyorsun sen. Bak mesela bu PCS loncası FM'yi yenmiş. LX loncasıyla GXT loncası arasında savaş oynandı da bunların savaşı bir sonrakini gösteriyor. SGR ile AKG arasında oynanacak ki SGR loncası zaten orada alıyor. M1G ile
R V arasında oynanıyor. Bakayım Mustafa ne demiş? 3 ve 3 geçseydik biz de Dav ile savaşmayacaktık çünkü biz de onları destekliyorduk. Şey, Mustafa isterseniz savaşsaydınız ya. Lan bu adamlarla zaten nasıl savaşacaksın? Savaşsan da zaten adam oynatmıyor ki sana. Zaten oynatmıyor adam. Bak bir NG N1G mesela burada çok iyi bir oynayış sergiledi bence. Hızlı başlamış. Belki de bunların arasında savaş dönerdi. Ama N1G hızlı başladı. Diğeri biraz daha pasif kaldı. Çünkü buralara gelen oyuncularda illaki kaptanlar vardır arkadaşlar. Sen şeyi söyle. 2MG mi kazanır, Dav loncası mı kazanır? Bak millet yarın öteki gün şey oynayacak. Tahminde bulunacak. Hangisi kazanır? Sen Dav loncasını biliyorsun. Millete bir öncülük yap. Nasıl ikisi de kazanamaz ya? Berabere mi bitecek savaşları? Kick loncası ile AR loncası arasında savaş. Evet, büyük olasılıkla Kick loncası kazanacaktır. Çünkü Wolf Basil var orada. Tamam sen FFF'ye oyna da bir tane de ok loncası var biliyor musun? Onlar da güçlü ha. Bu adamlar full nasıl şimdi FFF'yi çıkart getirdin araya? Ben şimdi ikisi arasındaki karşılaşmayı söyle. Bak Dav loncasıyla 2MG arasında savaş olacak. İkisi arasında hangisi kazanır? Şimdi AR loncası mesela burada savaşmaya çalışıyor. Birkaç yer almaya çalışıyor da böyle bir sanki tırsma yaşamışlar. Ondan dolayı bir geri planda kaldılar bu savaşta. Bak Wolf Basil'in loncası her yere almış. Adamlar takır takır puan yardırıyor yani. Alsalar bile. AR loncası bir yerlere alsa bile artık da yetişemezler. Evet başka bir karşılaşmaya oynasınlar demiş. Evet arkadaşlar doğru. Bu savaşta 2 MG ile e, Dav loncası arasındaki savaşı oynamayın. Ben de oynamamanızdan yanayım. Kimin kazanacağı belli olmaz. Şöyle ama takip edeceğimiz tabii ki savaşlardan biri. Ama oynanılır mı derseniz oynanılmaz. Bak bu loncaya ne diyorsun? Bu loncaya ne diyorsunuz arkadaşlar? Şu dolar ok işareti olan lonca sağlama benziyor. Bak Hisarlara adamlar kaptanları yollamışlar. Ayrıyeten bir de o üssün orada bayağı bir full kaptan kaleleri var. Sizce ee, bunların birinci olma şansı ne? Evet Mustafa gönlüm Dav loncasından yana demiş. Onlar da sanki güçlü gibi. Evet bak burada mesela rahatlıkla E4K almış.
Burada Ru loncası. Avuf yine savaşmış. Adam yine savaşmış yani. Ama tabii kaybetmiş. Evet. Bak burada da mesela savaş dönmüş. Adamlar savaşmış ama CBC loncası rahatlıkla almış. İşte şu 2MG ile dav loncasına verme de neye verirsen ver. TT loncasını biliyor musun? Ya o kadar şimdi TT loncası falan var ki acaba hangi lonca? Bak mesela burada iki tarafta bak VR ile KDM almış. Bak VR görüyorsunuz değil mi? Karşıdaki adam savaşamamış. Ta nereye kadar gelmiş adam savaşacak gücü yok. Bak UKC mesela yine burada kendini gösterememiş. Bir önceki savaşlarda adamlar mesela karşıdaki rakiplerini oynatmıyorlar. Bir sonraki aşamaya geliyorlar. Ve karşıdaki rakip bunları oynatmıyor. Bak Cao loncasına bakın. 110'a 574. B loncasına bakın. Bak. Niyeyse bunlar da puan kasamamışlar. Ve daha fazla puan almalar lazımdı. Ama kasamamışlar. Evet. İşte buradaki mevzu yani savaş yok. SS'ye puan yapsınlar diye bırakmışlar. Evet. Hızlıca böyle göz gezdirelim. Çünkü e, dediğim gibi fazla bir savaş dönmedi. Çünkü dönmüyor. Gelen rakipler birbirlerine yine eşit olmuyor. Bir öncekinde oynatmayan Gonca geldiğinde yine karşıdaki rakip bir bakıyorsun ki sana oyun oynatmıyor. Ortası çok kalabalık. Millet ortaya yığılmış. Aleykümselam Burak, hoş geldin. Evet, burada da zaten Wolf Basil'in ilk loncası savaşa alıyor. Bak buradaki aynı şekilde ok loncası. Bak üstün oraya ne kadar kaptan kaleler yerleşmiş ya. Onlar da garip. Garip. Görüyorsunuz değil mi? Bak Hisarlar harici hepsi 6 level. Ejder Sunağı'nın orada bekliyor. Bu lonca e, bayağı iş yapacak. Bu da ilerler yani. Şimdi 2MG alacak kaleleri 4'ten hani seviye olarak diyorsun ama bak mesela bunlar da öyle. Dav loncasının kaleleri de öyle. Bak bu loncalar da öyle. Bak 3 tane Hisar'ın başına adam kaptan göndermiş. Bak Rima yine burada. Mustafa bu Rima ne ayak? Her yerde bu Rima var ya. Adam kendini şeye odaklamış. O paranın sahibi olacak illa. Hangi lonca kazanırsa kazansın. Rima'nın kalesi oradan çıkacak gibi duruyor. Bak görüyorsunuz mu? Ne kadar kale yığılmış. İşte Muhammed söylediğim şey bu. Sonlara kaldıkça bak bu elemeler de yine önemli. Ne kadar ilerlerse 6 level kaptanlara bırakıyor artık kendisini. Bak buradaki karşılaşmayı görüyorsunuz. Bunlar artık bir sonraki karşılaşmada karşılaşacaklar zaten. Ve VR ile KDM arası.
Burada da Cao ile B arası. Artık zaten sonlara geliyoruz. Evet. Bu şekilde artık dediğim gibi ejderha güç gösterisi zorlaştı. Aynı Dünya Kupası maçları gibi oldu zaten. Orada nasıl ki zorluyorlardı. Evet. Kim EG taktiksel oynarsa alır demiş. Evet arkadaşlar, yani bu şekilde dediğim gibi zorlu loncalar var. Çünkü bayağı bir zorlanacaklar. Bayağı bir birbirlerini zorlayacaklar. Çünkü artık sıkıntılı. Sıkıntılı sürece giriyor çünkü. E, Yani ondan dolayı tahmin yürütme artık zorlaşıyor. Bunu diyebiliriz. Bunu bir kapatalım. Bir saniye. Şöyle bir oyuna tekrar dönelim. Ama PCS loncasında sanki o kadar kaptan kale yok. Var mı PCS loncasında öyle sağlam kaptan kaleler? İşte tam orasını bilemiyoruz. Bakacağız. PCS loncasına aslında bir göz atmamız lazım ama 2MG, DAV, işte o ok loncası, bunların üçü aslında ilerlerlerdi ama şimdi DAV'la 2MG birbirini illaki kısıtlayacak. Orada bir sıkıntı var. Nasıl PCS loncasındaki kaptanlar ok loncasındalar mı? Ya arkadaş, ok loncasında da bu adamlar hem orada hem burada oynayabiliyorlar mı ki? Benim anlamadığım kısım o. Hem orada hem burada oynayacaklar mı yani? İşte şimdi PCS neden ok loncasına gitmişler mesela? Baron 953 krallıkta ne zaman başlayacak? Şeyden kontrol etsene Muhammed. Baron liste, savaşçı listesinden.
Setler taşlar ile ilgili detaylı video gelir mi? Örnek piyade seti bu olmalı, taşları bu olmalı şeklinde falan. Şimdi arkadaşlar çok fazla zaten aslında video çektik. Videolarımız var. Ama çoğunda mesela genel anlamda atıyorum. Mesela adam videolar şeyler yapmış. Ekipmanlar yapmış. Değerlendirmesinde taşlara falan filan şöyle dediğim çok oldu. Ha bunu yapmış bu olabilir. Şunu yapmış bu olabilir. Ki oyun zaten onun üzerine dönüyor aslında. Çoğuna şunu demiyor. Ya işte çoğunlukla ha bu olmaz ya bu yanlış. Ha, olabilir diyor. Ha, ya da şunu diyor mesela o incelemelerde. Ha bunu yapmışsın ama bu olsa daha iyi olurdu diyor bu sefer. Adam onu yine aynı şekilde düzeltebiliyor. Gibi gibi. Evet şu an normal oyuna geçiş yapmaya çalışıyoruz. Bekleyelim arkadaşlar. Şimdi sen kendi krallığın değil mi Muhammed orası? Tıkla direkt zaten otomatikmen orayı gösterir. Otomatikmen zaten karşılaşacağın yeri gösterir. Şu anda yayını diğer şeye getiriyorum ondan yapıyorum. Bir saniye birazdan herhalde düzelecek. Çünkü normal hesaba geçiş yapacağım. Bekleyin bir bakalım düzelir mi? Düzelmezse yayınıza giderse de artık Allah'a emanet. Evet geldik. Aleykümselam. Şöyle bir son kontrolü yapayım. Evet tamam. Geldik. Aleykümselam hoş geldin. Şimdi arkadaşlar Yusufhan hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Evet Ali demek ki kaçırdın. Krallık emsalinde arkadaşlar kahraman var. Kahraman sandığı olacak haberiniz olsun. Ee, Zaten yayının girişinde de var. Gösterdik etkinlikleri. Yeni etkinlik gelecek arkadaşlar söyleyeyim. Yani yayın bittikten sonra falan da izlersiniz. Yeni etkinlik gelecek. Kale, kale teması falan var Optimus Prime'ın. Onlara bakın. Yayını tekrar izleyin. Şimdi Kaos Aranası başlayacak. Ha bunu diyorsun. Kaos Aranası kaç gün sürecek diye de. Ee, Galiba süresi azalmış gibi bir şey çıktı ortaya çünkü son günlerde. Evet lider görünümü bugün sabah göründü. Evet. Güzel kahramanları iyi seç Ali. Evet 60 tane vermiş. 6 kere 5 30 300 yapıyor yani. Yine gece baykuşunu koymuş. Zaten bizde var. Kıyamet isyancısı vermiş. Ya yine oyun aynen benim lider görünümü gelmiş. Ben de şey zannettim. Senin beklediğin lider görünümü dükkanı gelmiş dedim sandım. Ya şöyle bir baktın da oyun yine veriyor sanki ya. Hani paralı oyuncular falan filan muhabbeti dönüyor ama sanki oyun veriyor ya. Değil mi? Ücretsiz olarak veriyoruz bir şeyleri.
Bak diyelim tamam hepsini alamazsın ama bir bakıyorsun adam buradan parşömeni alıyor ya da kitabını tamamlıyor. Şimdi B5'e falan yürümek aslında çok kolay. Bak etkinlik nasıl hızlıca geliyor. Hani eskiden şeydi. Bunlar mesela gelmiyordu. Adam mücevherini harcamaya çalışıyor. Mücevherle de çok pahalı. Bak şunları falan adamlar buradan tamamlıyor artık. Mana kristali olsun şimdi buradan daha hızlı gidiyor. Bu arada yeni krallıktakiler de savaş hazırlığı sandığı alıyor geçiyor. Hani almayı falan yapıyoruz ama onlar eski krallık için. O yeni başlayanlar arkadaşlar o sandıktan falan alabilir. Onlara sözüm yok. Çünkü ya yeni başlamışsın bir an önce mücadele etmen lazım. Adam illaki alıyor. Hızlandırma mı alıyorsun? Bak hızlandırma alıyorsan işte yanlış yapıyorsun. Sen hangi krallıktasın? Ama şöyle bir düşünce var. Düşünsenize e, her etkinlikte illaki hani hız falan koyuyorlar ya hepsine hız aldığını düşün. Manyak asker basarsın ya. Evet. Bak arkadaşlar zaten şurada yazıyor fark etmediniz mi siz? Bak geleyim bak. Bak tak 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 dev mekanik stanlar gök gürültüsü gibi darbeyle inerken falan demiş. Bak üçüncü ayın sekizinci ayın üçü yani yarın. Bak 11. ayın birinde bitiyor. Bu etkinlik işte o etkinlik. Bak tek kişilik savaş alanı geliyor demiş. Zaten Transformers'lardan bahsediyor bu etkinlik. Bak yarın başlıyor. Ta 11. ayın birinde bitiyor. Ya şimdi sen mücevheri savaş sarayını falan filan tamam onlara oradan istenilen şeylere mücevher harca. Ama hız için mücevher harcama. Ne olmuş ya bu baronda savaş mı var? T TBC loncası. Baron bayağı bir kalabalıkmış. Aile loncaları var herhalde de. Sabah 4 mükemmel bir baron savaşı var. Sabah 4'te mükemmel bir baron savaşı. Sabah 4'te millet yatıyor. Facebook sorunu olduğunda 105M askeri olan kaleyi 10 içtimada sıfırladılar KVK'da. Ya şimdi adamın üstünde ekipmanı yoktur. Adamı yerler, çiğ çiğ yerler ya. 827'de ne var? Evet 820'de canavar var. O. Evet FFF loncasını gördük. Evet Ömer falan da burada. Ee, büyük ihtimal bunlar aile loncası değil mi?
Ya bunların içerisinde aile loncası yok mu? Bu Rima'nın bulunduğu lonca bak. S loncası, SGR loncası. Bunlar falan sen şeyi mi diyorsun? E, DV krallığına çöktü diye bu krallığa mı diyorsun sen? Bakalım hemen. 69. Not loncası. Bunların hepsi son zamanda yenildi ejderha güç gösterisinde. Bayağı bunlar uğraş verdiler ya. DGR loncası sizle karşılaşmak için Baron'da sizle karşılaşmak için 827'ye göç etti. Evet. Adamın biri kaynak yükleniyor. Adam kaynak satın almış ya. Evet. Ne olacak? Kaynak o kadar kişi kaynak atıyordu ki şey yaptı bizi ya. Yasin o maça oynama. O takıma oynama. Ee, bir tarafta zorlu sıkıntı yaratır, kaybedebilirsin. Sizce sizce ona es geç. Halil
O savaşı oynamayın. Yani çünkü sıkıntılı bir maç, sıkıntılı bir savaş, ona bence oynamayın. Yani diğer maçlara bakmak daha şey. Ne zaman oynanacak bunlar? Daha maçın zamanları belli değil. Şu an tahminler başlamış mı arkadaşlar? Bu maçlar için tahminler başlamış mı? Baktınız mı tahmin zamanlarına? Evet. Arkadaşlar şimdi ikisi arasında maç var. O zaman şu yorumu artık dile getireyim. Şimdi 2 MG ile DAV arasında maç, bu savaş sıkıntılı. Tamam mı? Ee, Savaş sıkıntılı ama şöyle bir şey var. 2 MG loncası bot olduğu için asker atamıyorlar. Yani aldıkları yere asker atamıyorlar. O da şu sıkıntıyı çıkarıyor. Diyelim ki DAV vurdu alamadı. İçeride asker azaldı. Ee, Bot onu dolduramıyor. Normal oyuncular asker atmak zorunda. 2MG'deki botlar sadece içtimaya katılabiliyor gördüğümüz kadarıyla. Yani yani 2MG bu savaşta çok zorlanacaktır. Mesela önceki savaşlarda şunu gördük. Bir savaşta mesela şunu gördük. Adam vuruyordu, alamıyordu. İçerideki asker sayısı azalıyordu. İkinciyi, üçüncüye vuruyordu. Bu sefer az askerden dolayı adam alıyordu. Ama şimdi full kaptanlara karşı oynayacaklar. Davloncası güçlü. Botlar işte asker atma muhabbetinden dolayı 2MG'yi bir geri planda tutabilir. Davloncası savaşına dikkat edin. Bence oynamayın, yani tahminde bulunmayın. Ben ona bir şeye bir bakayım. Olmadı bir tahmin videosu bir yapalım o zaman. Davloncası da güçlü. Onun için diyoruz 2MG ile arasındaki savaşa bence oynamayın. Ya burada sanırım savaş yok. Bunlar büyük ihtimalle asker öldürme derdindeler. Ya böyle kalabalık olduğuna bakmayın. Büyük olasılıkla işte buradaki hediyelerden alabilmek için boş boşuna asker öldürüyorlar. Ben o şekilde görüyorum sanırım. Daha yeni de TBC loncası burayı tutuyordu. Büyük olasılıkla bunlarda savaş dönmüyor. Herkes bir şeyle gidiyor. Arabayla, motorla. Evet arkadaşlar, sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Kanala abone olmayı unutmayın. Kanal üyeliği alaraktan kendinize şans verin. Yazınız değişik olsun. İşte oradaki simgeler, imgeler, bir şeyler falan, onları değiştiriyorsunuz öylelikle.
Evet, videosu yetiştirirsem gelir büyük olasılıkla. Bir bakalım. E, Bu şekilde bugünlük videomuz da tamam olsun. Yeni gelen varsa, etkinlikleri görmeyen varsa yayını biz kapattıktan sonra tekrar bakın. E, Tekrar bakın. Bu şekilde etkinlikleri görün arkadaşlar. Eğer ki yayının başını kaçırdıysanız, çünkü Optimus Prime ile ilgili falan yenilikler var. Hani birkaç video gösterdik ama bugün apayrı bir video gösterdik. Onlara göz gezdirin diyorum. Bu şekilde videoyu bitirelim. Var mı benden istediğiniz bir şey, herhangi bir göstermemi istediğiniz? Tabii o tarafı geçirdik de artık bu şekilde videoyu tamamlıyoruz. Sadece baştaki etkinliklere geçin bakın. E, askeri arada kaçırırken gösteriyorsak gösteriyoruz, yoksa söyleyemem Muhammed. Yersiz yursuz birileri çıkıp artistik falan filan yapıyor, sonra krallık falan filan şey yapıyorlar. Rahatsız eden çok oluyor. Onun için böyle bilgi falan vermesek daha iyi olur. İlla ki millet görüyor kalenin içini dışını bu şekilde, ama ne kadar uzak tutsak o kadar iyidir. Çok apayrı bir dünya oluyor. Çoğu zaman da kalkan bile çekiyoruz. Krallığa gelip şey yapanlar var, ya da krallıkta olup bizi sürekli bak bak ben buradayım diyenler var. Şey atıyor ya, sürekli bildirim atıyor. Spam yapanlar var. Globalde seslenenler var. Neyse, böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Yine kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yayını beğenmeyi unutmayın.